Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Hamurumuz için ılık bir su bardağı süt, yine ılık yarım su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir yumurtanın akı, bir paket instant mayayı karıştırma kabına alalım ve güzelce karıştırıp 2 dakika kadar bu şekilde bekleyelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizi yazarsanız bu beni çok mutlu eder. Çünkü takipçilerimin beni nerelerden izlediğini çok merak ediyorum. Hamurumuzda toplamda 4 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı da tuz koydum. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık olarak 10 dakika kadar yoğurdum. Unu kademeli olarak ekliyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı un biraz değişebilir. Hafif ele yapışan bir hamur olacak. İyice toparlandıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım ve tekrardan bir güzel yoğuralım. Yoğurma işlemi bitince üzerini streçle saralım ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım bir havluyla kapatıp. Hamurumuz mayalanırken 1 adet soğan, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 2 diş de sarımsağı rondodan geçirelim. 250 gram kıymanın üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, biraz kimyon, biraz da pul biber, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve rondodan geçirmiş olduğumuz malzemeleri de ekleyerek güzelce karıştıralım. Karıştırdığımız kıymalı harcımızı kenara alabiliriz. Şimdi hamurumuz da gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı ve kabardı. Hemen hamur açma matının üzerine alıyorum hamurumu da. Biraz sıvı yağ dökelim. Üzerine aldığımız hamuru maya kokusu çıkması için 1-2 dakika kadar güzelce yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru 2 bezeye ayıralım. Bir oklava ya da merdane yardımıyla 50 santim çapında olacak kadar güzelce açalım.
Hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan gördüğünüz gibi kenarlarına koyalım. Kenarlarını sıkıca bu şekilde kapatalım şimdi. Orta kısmına bir çatal yardımıyla delikler açalım ki çok fazla kabarmasın. Kıymalı harcı orta kısmına güzelce yaydıralım. Şimdi hazırlamış olduğumuz ölçülerden 2 adet pide çıkmakta. Kıymalı harcı ona göre 2'ye bölebilirsiniz ya da diğerini farklı malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde 2 tane hazırlayıp bir tanesini Ramazan için buzluğa kaldırdım. Bir tanesini pişireceğim. Dilerseniz buzluk böreği gibi buzluğa da kaldırabilirsiniz. Gram kadar kaşarı rendeden geçirdim. Onu da kıymanın üzerine serpiştiriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil işaretini tıklayarak da bir sonraki videolarımdan kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı kadar süt koydum. Onu da pidemizin kenarlarına sürelim şimdi. ...170 derecelik önceden ısıttığımız fırında yaklaşık olarak yarım saat içerisinde pişmiş oldu. Altı üstü tamamen güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi nar gibi oldu. Ve gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık bir pide olmuş oldu. İç görüntüsü de bu şekilde. Kenarlarının dokusu ve dolgunluğunu da gösteriyorum şimdi sizlere. Yumuşacık. Dilerseniz sahurda, dilerseniz akşam yemeklerinizin yanında tercih edebileceğiniz harika bir pide tarifi oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.